Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Adım Orhan. Uzun yıllardır dünyayı geziyorum. Bu kanalda sizlerle daha önceki gitmiş olduğum ülkelerdeki deneyimlerimi, tecrübelerimi paylaşıyorum. Arkadaşlar bugünkü videomda size Fas'tan bahsedeceğim. Fas nasıl gezilir, nerelere gidilmesi gerekir bunlardan bahsedeceğim. Ne kadar bütçeli gezilir. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayın. Haydi arkadaşlar videoya geçelim. Arkadaşlar ben Fas'a Covid sonrası dönemde ilk gidenlerdenim. Yani ülke kapılarını açtıktan sonra ilk girenlerden birisiydim. Fas içinde Arap kültürünü, Avrupa kültürünü ve Afrika kültürünü içinde barındıran harika bir ülke. Gezmesi gerçekten çok eğlenceli ve farklı farklı tecrübeler yaşayabileceğiniz bir ülke. Kuzeyinde deniz, kum, sahiller, güneşlenmek varken güneyinde çöl olan, ortasında Atlas Dağları olan bir coğrafya. Gerçekten çok geniş bir coğrafya diyebilirim. Peki neden Fas? Arkadaşlar Fas bizden vize istemiyor. Türk vatandaşları çok rahat bir şekilde vizesiz gidebiliyor. Aynı zamanda Türkiye'ye çok rahat uygun uçak biletleri alarak 4 saatte Fas'a ulaşabiliyorsunuz. Fas'ın içinde bahsettiğim gibi hem Avrupa kültürü var, Afrika kültürü var, Arap kültürü var. Hepsinden bir şeyler bulabiliyorsunuz. Peki geçelim Fas'a ne zaman gidilir? Fas arkadaşlar Kasım ile Mart ayları arasında gitmenizi tavsiye ederim. Bu aylar arasında hava sıcaklığı oldukça güzel. Yakın zamanlarda da gidebilirsiniz. Fakat yazları hava sıcaklığı aşırı sıcak oluyor. 35-40 dereceleri bulabiliyor. O yüzden biraz bunaltıcı olabiliyor. Peki Fas nasıl gezilir? Arkadaşlar Fas'a gezmek için kuzeyinden başlayabilirsiniz veya güneyinden başlayabilirsiniz. Gezmeniz Casablanca ve Marrakeş ülkenin ana giriş kapıları diyebilirim. İkisinde de çok rahat bir şekilde uygun uçak biletleri bulabilirsiniz. Fas'ı hızlı gezmek isterseniz bu sizin 4-5 gününüzü alacakken daha uzun gezmek isterseniz ise bir 10-15 günlük bir vaktinizi alabilir. Gezilecek, görülecek çok yeri var. O yüzden ben size şöyle bir program yapacak olursam kendimden örnek vererek ben Casablanca'dan başladım. Casablanca'da 2 gün kaldım. Casablanca'da görülmesi gereken en önemli yer Hasan II Camisi. Devasa bir cami. Belki de en büyük camilerden birisi. İçinde gezerken kaybolabileceğiniz kadar büyük bir cami. Özellikle akşam vakti gün batımını orada izleyebilirsiniz. Tam okyanusun kenarında bulunuyor. Casablanca'ya gitmişken buraya uğramanızı tavsiye ederim. Aynı zamanda Casablanca'da tramvay olduğu için şehir içinde ulaşım da çok kolay. Casablanca ülkenin ticari başkenti olarak düşünebilirsiniz. Genelde firmaların olduğu yer gibi düşünebilirsiniz. Onun dışında buradan sonra ben trenle Casablanca'dan Rabat'a yani ülkenin gerçek başkentine geçtim. Rabat'ta yine gezilecek eski şehir var. Kasbah diye geçiyor. Burayı kesinlikle görmenizi tavsiye ederim. Onun dışında gezebileceğiniz Kenitra, Asilah gibi buralara yakın yerler var. Onun dışında onun biraz Marrakeş var. Marrakeş, Tangier var. Tangier en kuzeyde bulunan İspanya'ya karşıya baktığınız zaman İspanya'ya görebileceğiniz bir yer. Atlas Okyanusu'yla Akdeniz'in sularının karıştığı noktada diyebilirim. Onun dışında görebileceğiniz güneyde Merzouga yani çöl deneyimi yaşamak isterseniz Merzouga'ya gitmenizi, Essaouira kentine gitmenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda El Ouarzazate diye ünlü bir şehir var. Game of Thrones izleyenler bilir. Ünlü çöl ikliminin olduğu yer, filminin setlerinin çekildiği yerler. Buralara kesinlikle gitmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar açıkçası ben Fas'a kadar gittiyseniz 4-5 günlük değil uzun bir seyahat planlamanızı tavsiye ederim. En az 10-15 günlük gezilmesi, görülmesi gereken çok yer var. Özellikle ben Tangier'de gezerken çok eğlendim. Çok sevdim şehri. Hem Avrupa'yı bir şehir hem de huzurlu bir deniz kenarı olması, okyanusa kenarı olması çok hoşuma gitti. Aynı zamanda güneyde bir çöl tecrübesi yaşamak gerçekten çok güzeldi. Sahra çölünün de sınırları içinde bulunuyor Fas. O yüzden çok eğlendim. Arkadaşlar bu şehirlerde gezerken aynı zamanda Şafşavan var. Ünlü mavi şehir. Burayı da kesinlikle görmenizi tavsiye ederim. Bir diğer şey ise son söylüyorum evet Fes.
Yani bu da eski şehirlerden birisi. Bildiğimiz o Fes var ya, onun şehri. Burada da çok geniş bir market var Fes'te. Aynı zamanda fotoğraflarınızı gördüğünüz tabakhane de yine burada bulunuyor. Buraya da kesinlikle uğramanızı tavsiye ederim. Yani normalde büyük şehirler arasında giderken Marrakeş, Casablanca ve Tangier gibi şehirler, Kenitra, Asila gibi şehirlere giderken trenle gidebiliyorsunuz. Tren saatleri oldukça uygun fiyatlı ve hızlı. Aynı zamanda dakik, temiz. Fas'ın trenleri gerçekten çok etkileyici, çok güzel. Kesinlikle Fas'ta gezerken hızlı trenleri kullanmanızı tavsiye ederim. Güneyde gezerken ise otobüsle gezmenizi tavsiye ederim. Otobüs bileti alarak. Size vereceğim aşağıdaki linklerden hızlı tren bileti nasıl alınır, tren biletleri nasıl alınır ona bakabilirsiniz. Online bilet alarak rahat bir şekilde biletinizi alıp tren istasyonuna giderek treninize binebiliyorsunuz. Otobüs için de yine online alarak otobüse binebiliyorsunuz direkt otobüs terminalinden. Bu aşağıdaki verdiğim linklerden bakabilirsiniz. Peki arkadaşlar, Fas'ta konaklama. Arkadaşlar, Fas'ta konaklarken şehir içinde kalmanızı tavsiye ederim. Gerçekten büyük bir coğrafya. O yüzden Eskişehir dedikleri Medina, Afrika'ya gittiğiniz zaman bunu çok duyacaksınız. Medina, Eskişehir demek. Yani Medina bölgelerinde böyle eski otellerde böyle daha böyle geleneksel oteller oluyor. Böyle ortası boş, içinde böyle çok güzel bahçesi olan, iç bahçesi olan oteller oluyor. Bu tarz yerlerde kalmanızı tavsiye ederim. Aşağıda vereceğim yine linkten otellerden bulabilirsiniz. Bahsettiğim otelleri çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Buralarda kalmanızı tavsiye ederim. Peki Fas'ta bütçeniz ne olacak gezerken? Arkadaşlar, benim tavsiyem günlük Fas'ta ayırabileceğiniz bütçe 50 dolar. Yani 50 Amerikan doları. 50 Amerikan dolarına çok rahat bir şekilde yemeğinizi yiyebilirsiniz. Bunun içine konaklamayı katabilirsiniz. Ulaşımınızı sağlayabilirsiniz. Bu 50 dolar çok rahat bir şekilde yeterli olacaktır. Onun dışında daha rahat bütçeyle gezmek isterseniz bunları 75 dolarlara çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda Merzuga'ya gittiğiniz zaman çöl safarisi yapmak istiyorsanız bunun için daha öncesinden firmayla anlaşmanız gerekiyor. Onun için de daha önce orada kaldığım bir arkadaşım var. Onu da arkadaşımın linkini de sizinle paylaşacağım aşağıda. Arkadaşlar, Fas insanları gerçekten çok cansever, misafirperverler. Özellikle Türkiye'den geldiğinizi söylediğiniz zaman çok misafirperver karşılandım. O yüzden Fas'a gitmeden önce bilmeniz gerekenlerden bahsetmek istiyorum şimdi. Arkadaşlar, Fas Türkleri oldukça sıcak bir millet. Hatta yerel halk karşısı bir Türk olduğunuzu söylediğiniz zaman size hemen Türkçe birkaç şeyler söylüyorlar. Onun dışında Fas'ta Cuma günleri Müslüman ülkelerde olduğu gibi kutsal bir gün. O yüzden bazı dükkanlar, yerler kapalı olabiliyor. Bunu göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Onun dışında Fas'ta alışveriş yaparken arkadaşlar pazarlık şart. O yüzden bir şey alırken pazarlık payını da koymanızı tavsiye ederim. Çünkü Faslılar pazarlık yapmayı çok seviyorlar. Bu konuya dikkat etmenizi tavsiye ederim. Özellikle bir şey alırken. Bazen arkadaşlar turistik olmayan yerlere gittiğinizde bazen insanlar fotoğrafların çekilmesinden hoşlanmayabiliyor. Veya size tepki verebiliyor. Buna karşılıklı hazırlıklı olun. O yüzden fotoğraf çekerken insanlardan izin alabilirsiniz. Eğer insanların fotoğrafını çekecekseniz onlardan izin almanızı tavsiye ederim. Umarım çok güzel vakit geçirirsiniz. Fas gerçekten harika bir ülke. Gezerken çok eğlendiğim ülkelerden birisi. Covid zamanıydı. Bazı yerler kapalıydı gittiğimde ama hatta ben bisiklet de kiralamıştım mesela Rabat'ta ve Tanca'da. Çok güzel vakit geçirmiştim bisiklet sürerek. Gerçekten gezilip görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Vaktiniz varsa atlayın uçağa gidin derim. Kesinlikle bu coğrafyayı gidip görmenizi tavsiye ederim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar, kanalıma lütfen abone olun. Abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Ben de daha çok video yapmış olurum. Daha çok bilgileri paylaşmış olurum. Instagram'dan bana soru soranlar oluyor. Sorularınızı en hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. İstediğiniz zaman yine soru sorabilirsiniz. Açığım ben. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Şimdiden iyi yolculuklar diliyorum.